Hiçbir ortama girdiğinde kendini en yetersiz kişi gibi hissettin mi? Birisi konuşurken ben asla onun gibi olamam dediğin oldu mu? Başarı kazandığında bile içinden bir ses sana şanslıydın sadece, gerçekten o kadar iyi değilsin dedi mi? Eğer bunları yaşıyorsan bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız, aşağılık kompleksi. Ama sadece ne olduğunu değil, ondan nasıl kurtulabileceğini de, çünkü bu bir kader değil ve sandığından çok daha yaygın. Aşağılık kompleksi nedir? Aşağılık kompleksi, kişinin kendini sürekli başkalarından daha değersiz, daha yetersiz ve eksik hissetmesidir. Bu kavramı psikolog Alfred Adler ortaya atmıştır. Önemli bir nokta var. Herkes zaman zaman yetersiz hisseder. Bu normaldir. Ama aşağılık kompleksi farklıdır. Bu durumda kişi sürekli kendini kıyaslar, asla yeterli hissetmez, başarılarını küçümser, eleştiriyi kaldıramaz, sosyal ortamlarda geri planda kalır ya da tam tersi aşırı üstünlük taslayarak bu duyguyu gizlemeye çalışır. Evet, bazen en çok ben en iyiyim diyen insanlar aslında en çok yetersizlik hissedenler olabilir. Bu duygu nereden gelir? Kimse aşağılık kompleksiyle doğmaz. Genelde kökeni çocukluk ve ergenlik dönemine dayanır. Sürekli eleştirilen bir çocuk, kardeşleriyle kıyaslanan biri, sen yapamazsın cümlesini sık duyan biri, okulda zorbalığa uğramış biri, ailesinden yeterli onay almamış biri zamanla şunu öğrenir: ben yeterli değilim. Ve bu düşünce zamanla kimliğin bir parçası haline gelir. Ama burada çok kritik bir şey söyleyeceğim. Bu bir gerçek değil. Bu öğrenilmiş bir inançtır ve öğrenilmiş her şey değiştirilebilir. Aşağılık kompleksinin gizli belirtileri. Bazen kişi bunun farkında bile değildir. Şunlar sana tanıdık geliyor mu? Sürekli sosyal medyada başkalarını stoklamak ve kendini kötü hissetmek, yeni bir şeye başlamadan önce zaten yapamam demek, ilgi görünce rahatsız olmak, başarıyı hak etmediğini düşünmek, insanların seni bir gün fark edip terk edeceğinden korkmak, bunlar özgüven eksikliğinden daha derindir. Bu içten içe ben eksik biriyim inancıdır ve bu inanç hayatını sandığından daha fazla yönetir. Peki neden bu kadar tehlikeli? Çünkü aşağılık kompleksi potansiyelini kullanmanı engeller, ilişkilerinde seni pasif yapar, fırsatları kaçırmana neden olur, kendini sabote etmene yol açar. En kötüsü de şu: sen kendini küçümsedikçe dünya da seni küçümsemeye başlar. Çünkü insanlar sana, senin kendine davrandığın gibi davranır. Gelelim en önemli kısma. Aşağılık kompleksinden nasıl kurtulursun? Şimdi sana gerçekten işe yarayan adımları anlatacağım. Kıyaslamayı bilinçli olarak azalt, kendini başkalarıyla kıyaslamak beynin doğal bir eğilimidir. Ama sürekli maruz kalmak zararlıdır. Özellikle sosyal medya. Şunu unutma, orada gördüğün şey insanların hayatının vitrini. Kendi kamera arkanı başkasının fragmanıyla kıyaslama. İç sesini yakala, bir hata yaptığında içinden ne geçiyor? Salaksın. Yine beceremedin. Zaten senden bir şey olmaz. Bu ses sana ait değil. Bu geçmişte duyduğun cümlelerin yankısı. Bundan sonra şunu dene, o sesi yakala ve sor: bunu bir arkadaşıma söyler miydim? Cevap hayırsa kendine de söyleme. Küçük başarıları ciddiye al, aşağılık kompleksi olan kişiler başarılarını küçümser. Bugünden itibaren küçük şeyleri yaz. Bugün spor yaptım, bugün derste söz aldım, bugün bir korkumun üstüne gittim. Beyin kanıt ister. Ona kanıt ver. Bilinçli olarak konfor alanından çık, aşağılık duygusu seni geri çeker. Ama özgüven kaçtıkça değil, yüzleştikçe gelişir. Topluluk önünde küçük bir soru sor, yeni bir aktivite dene, fikrini belirt. Her küçük cesaret beynine şunu öğretir: yapabiliyorum. Kendini tanımaya başla. Çoğu insan zayıf yönlerini ezbere bilir ama güçlü yönlerini sayamaz. Şimdi dur ve düşün. İnsanlar sende en çok neyi seviyor? Hangi konularda doğal olarak iyisin? Hangi durumda kendini güçlü hissediyorsun? Kendini tanımayan biri kendini küçümsemeye daha yatkındır. Gerçek çok net: sen eksik değilsin. Sadece kendini yanlış yerden ölçüyorsun. Balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre değerlendirirsen kendini ömür boyu yetersiz sanırsın. Ama belki senin alanın bambaşka. Bazen kendimizi değersiz hissetmemizin nedeni sadece dış etkenler değildir. İçsel faktörler de çok önemlidir. Mükemmeliyetçilik, her şeyi kusursuz yapmalıyım diye düşünmek sürekli yetersizlik hissi yaratır. Geçmiş travmalar, duygusal olarak incinmiş, eleştirilmiş veya reddedilmiş biriysen beynin otomatik olarak yetersizim mesajı gönderir. Korku temelli motivasyon. İnsanlar bazen başarıyı korkuyla motive olurlar ama bu özgüveni beslemez. Tersine sürekli kaygı üretir. Farklı bir bakış, aşağılık duygusu güçlü tarafın olabilir. İlginç bir şey söyleyeyim.
Aşağılık kompleksi doğru yönetilirse gelişim için bir itici güç olabilir. İnsanlar sürekli eksik hissettiklerinde daha fazla öğrenir ve kendini geliştirir. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendini önce geçmiş halinle kıyaslarsan büyüme mümkün. Burası çok kritik. Küçümseyen düşünceyi kullanmak yerine motive eden bir düşünceye dönüştür. Aşağılık kompleksi bir kişilik özelliği değil, bir inanç sistemidir ve inançlar değiştirilebilir. Bu süreç bir gecede olmaz ama her gün bilinçli bir adım attığında o eski ses zayıflar. Ve bir gün fark edersin ki kendini küçümsemeyi bırakmışsın ve belki de ilk kez kendine gerçekten saygı duyuyorsun. Eğer bu video sana iyi geldiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Yorumlara şunu yazmanı istiyorum. Ben yeterliyim. Çünkü bazen iyileşme sadece bunu kabul etmekle başlar. Bugün çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aslında çoğumuzun her gün yaşadığı ama farkında bile olmadığı bir şeyden. Zihinsel tuzaklar. Şöyle düşün. Şu an verdiğin kararların, düşündüğün düşüncelerin, hissettiğin duyguların ne kadarı gerçekten sana ait ve ne kadarı beyninin otomatik olarak sana oynadığı oyunlar. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlersen, bundan sonra hayatına çok farklı bir gözle bakmaya başlayabilirsin. Birinci tuzak, onaylanma tuzağı. Beynimiz kendi düşündüğü şeylerin doğru olduğunu hissetmek ister. Mesela bir fikrin var. Sonra internete giriyorsun. Ama objektif bilgi aramak yerine sadece kendi fikrini destekleyen şeyleri okuyorsun. Bu bilinçli yaptığın bir şey değil. Beynin otomatik yapıyor. Çünkü ters fikirler rahatsız eder. Bu yüzden insanlar genelde şunu yapar. Kendi düşünceme uyan ne varsa onu kabul edeyim. Bu yüzden tartışmalar büyür. Bu yüzden insanlar değişmez. Bu yüzden çoğu kişi aynı yerde kalır. Çözümü basit ama zor. Bilinçli olarak karşıt görüşleri dinlemek. Sana ters gelen fikirleri okumak. Kendine şunu sor. Ya ben yanlışsam? Bu soruyu sorabilen insan çok hızlı gelişir. İkinci tuzak. Konfor alanı beyin değişimi sevmez. Yeni bir şey yapmak mı? Riskli. Yeni bir alışkanlık mı? Zor. Yeni bir ortam mı? Tehlikeli. Beynin sana sürekli şunu fısıldar. Boş ver, böyle de idare eder. Ama gerçek şu. Konfor alanı güzel hissettirir. Ama içinde uzun süre kalırsan seni küçültür. Çoğu insan hayallerinden vazgeçmez. Sadece sürekli erteler. Bir yıl geçer, sonra bir yıl daha. Ve fark etmeden 5 yıl geçmiş olur. Çözüm ne? Kendine küçük rahatsızlıklar yaratmak. Soğuk duş almak. Her gün 10 dakika kitap okumak. Spor yapmak. Yeni insanlarla konuşmak. Küçük adımlar. Çünkü büyük değişimler küçük rahatsızlıklarla başlar. Üçüncü tuzak. Karşılaştırma. Kendini başkalarıyla kıyaslamak. Sosyal medyada insanlar sadece en iyi anlarını paylaşır. Tatilini, başarısını, gülümseyen yüzünü ama sen kendi hayatının her anını görüyorsun. Yorgunluğunu, hatalarını, kötü günlerini. Sonra ne oluyor? Ben neden böyle değilim diyorsun. Ama burada büyük bir problem var. Sen kendi kulisini görüyorsun, başkalarının sahnesini izliyorsun. Bu adil bir karşılaştırma değil, kendini sadece tek bir kişiyle kıyasla, dünkü halinle. Bugün biraz daha iyi misin? Bir adım attın mı? Önemli olan bu. Dördüncü tuzak. Erteleme eşittir sahte rahatlama. Beyin kısa vadeli mutluluğu sever. Ders çalışmak yerine telefona bakmak. Proje yapmak yerine video izlemek. O an rahat hissedersin. Ama bu sahte bir rahatlamadır. Çünkü iş durdukça kafanın içinde büyür. Stres artar. Ve sonra başlamak daha zor olur. Çözüm, sadece 5 dakika kuralı. Kendine şunu söyle. Sadece 5 dakika başlayacağım. Çoğu zaman başladığında devam edersin. Başlamak işin %80'idir. Beşinci tuzak. Negatif odaklanma, negatiflere takılmak. 10 güzel şey olur, bir kötü şey olur. Bütün gün o kötü şeyi düşünürsün. Bu senin suçun değil. Beyin tehlikeyi hatırlamaya programlıdır. Ama bu seni mutsuz eder. Basit bir egzersiz var. Her günün sonunda 3 güzel şey yaz. Ne kadar küçük olursa olsun.
Bunu yapan insanların psikolojisi ciddi şekilde düzeliyor. 6. tuzak. Her şeyi kontrol etme isteği. Bazı şeyler senin elinde değil. Ama insanlar her şeyi kontrol etmeye çalışır. Başkalarının davranışlarını, geleceği, olabilecek ihtimalleri. Bu inanılmaz yorar. Çözüm. Kontrol edebildiklerine odaklan. Düşüncelerine, davranışlarına, disiplinine. Gerisi zaten gelir. 7. tuzak. Motivasyon gelince başlarım. Motivasyon gelince yaparım. Motivasyon bir sonuçtur. Sebep değildir. Kimse motive olduğu için çalışmaz. Çalıştığı için motive olur. Önce hareket, sonra istek gelir. Biliyor musun? İnsanların büyük kısmı hayatını otomatik pilotta yaşıyor. Sabah kalk, okula veya işe git, telefonu aç, akşam uyu. Ve bu döngü yıllarca sürüyor. Ama asıl tehlike şu: bunu fark etmemek. Çünkü fark etmezsen, seçim yaptığını sanırsın ama aslında sadece alışkanlıklarının seni sürüklediği yere gidersin. Bir gün durup şunu sorman lazım: ben gerçekten ne istiyorum? Çoğu insan bu soruyu hiç sormadan yaşlanıyor. Başarılı insanlar sorumluluk alır. Başarısız insanlar bahane üretir. Ve bir gün geriye bakarsın, iyi ki başlamışım dersin. Eğer bu videodan tek bir şey alacaksan şu olsun: farkındalık güçtür. Bu tuzakları fark ettiğin anda artık onların esiri değilsin. Hayat bir gecede değişmez. Ama her gün küçük bilinçli kararlarla değişir. Eğer buraya kadar izlediysen gerçekten kendini geliştirmek istiyorsun demektir. Videoyu beğenmeyi unutma. Yorumlara en çok yaşadığın zihinsel tuzağı yaz ve bu tarz içerikler için kanala abone ol. Kendine iyi bak.